Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bu sefer sizlerle beraber son zamanların trend olan bu pileli yaprak modeli elbiseyi çalışacağız. İpimin rengini müşterim seçti. Elbisem siparişti. Hem siparişimi oluşturdum hem de anlatmamı çok istemişti sevgili takipçilerim. Hem de anlatımını yaptım. Elbisemin malzemelerini hemen sizlere sunayım. 100 gram 250 metrelik ipten 4 adet elinizde bulunsun arkadaşlar. 3 ipim bitti. 4. ipten de yarım ipe yakın ördüm. 3,5 numarada şöyle misinalı bir şiş kullandım. Şu şekilde. Şöyle alalım. Daha sonra kordonu ve yaka biye çalışması için bir çift 2 ucu boş olan yani gagasız çorap şişi kullandım. Kordona şöyle 2 adet boncuk taktım. Sizler tabi dilerseniz bu boncuğu takmak zorunda değilsiniz. Benim elimde böyle boncuklarım vardı. Elbisemde değerlendirmek istedim. Kordonu boş bırakmak istemedim. Pompon da yapmak istemiyorum. Çünkü çocuklar o pomponu ağzına alır. İpler ağzına gider diye ben pompon kullanmak istemiyorum çocuk örgülerinde arkadaşlar. Şöyle malzemelerimi kenara alıyorum. Beden genişlik ve boy ölçüsünü alıyorum elbisemin. Beden genişlik ölçüsünü alıyorum. Şöyle kordonun altından net bir ölçü alabilmek için. 31 santim. Elbisemin beden genişliği 31 santim. Boy ölçüsünü de alalım. Elbisemin boy ölçüsünü de alıyorum. Bakın omuzdan aldım. Şöyle etek ucuna kaldıraca sığmadığı için şöyle gösteriyorum. 62 santim. Omuzdan etek ucu da 62 santim. Video içerisinde detaylı bilgi verdim zaten anlatırken arkadaşlar. Kaç ilmek çalıştık? Önce elbisenin üst beden bölümü çalıştım. Elbisenin ön yakayı video içerisinde çalıştım. Arka sırt bölümünü video dışarısında çalıştım. Çünkü anlatabileceğim farklı bir teknik yoktu. Ön yakada yaka oyuntusu çalıştığımız için ön yakayı çalıştım. Arkada sadece kol oyuntusunu çalıştık. Farklı bir teknik yoktu. Söylediğim gibi. Şöyle de bir bakalım. Önce beden kısmını çalıştık. Daha sonra ilmek alıp etek bölümünü ajurlu yapraklar çalıştık. Etek ucuna da harika bir fırfır. Bu fırfır da çok yakıştı. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve elbisemizi çalışmaya başlayalım. Elbisemizi çalışmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abonelikler tamamen ücretsiz. Abone olduktan sonra da zil bildirimini aktif haline getirirseniz tüm olarak kanalımdan gelen tüm bildirimlerden ilk sizler haberdar olacaksınız. Elbisem için 62 ilmek attım şişime ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Elbisemin beden kısmını çalışıyorum burada arkadaşlar. İlk sıra olduğu için baştaki ilmeğimi örüyorum ters ilmekle. Daha sonra tüm ilmeklerimi ters örüyorum örgümün arka yüzünden. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Ters ilmeklerle sıra sonuna kadar geldim örgümün arka yüzünden ve ön yüzünü döndürüyorum. Ön yüzünden düz ilmeklerle örüyorum
Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve daha sonraki ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar düz ilmeklerle örüp geliyorum. Düz ilmeklerle sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpim önde, örgümün arka yüzünde tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde örgümün arka yüzünden ters, ön yüzünden düz ilmeklerle birkaç sıra örüp geleyim. Örgümüzün nasıl durduğuna bakalım. Şöyle birkaç sıra ördüm. Örgümüzün nasıl durduğuna baktık arkadaşlar. Örgünün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters ördüm. Benim için yeterli bir ölçüye gelene kadar örüp geliyorum bu şekilde. Anlatabileceğim farklı bir teknik yok. Bildiğimiz klasik düz ve ters örgüler. Yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. Şöyle bakalım, 14 santim olması gerekiyor. Evet, başlamış olduğum noktadan itibaren şişimdeki ilmeklerime kadar 14 santim. Toplamda 62 ilmeğim vardı. 31 ilmek bir tarafa ayırdım. Yakanın 31 ilmek bir tarafa. Elbisemizin ön kısmını örüyoruz arkadaşlar. Ve yaka. Çalışacağım. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Düz ilmeklerle turuncu ayraca kadar geliyorum. Ayraçla ayırdım ki tek tek ilmek sayma ihtiyacı duymayayım diye. Turuncu ayraca geldim. Ayracımı alıyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim yakada. Daha sonra sıra sonuna kadar ters ilmeklerle devam ediyorum. Biraz hızlı geçiyorum burayı. Farklı bir teknik yok, sadece ters ilmekler. Sıra sonuna geldim ters ilmeklerle ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünde yine düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Yaka ilmeklerine kadar, bu ayırmış olduğum ilmeğe kadar. Yaka ilmeklerime geldim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Ve örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. 14 santimde yaka oyuntusunu çalışacaktım. Onu çalıştım. 15 santimde de kol oyuntusu olacak. Şöyle bakıyorum, 15 santim olmuş mu arkadaşlar? Tam 15 santim. Şimdi kol oyuntusunu çalışacağız. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ve tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. 3 ilmek oldu.
Bir ilmek daha eksiltiyorum. 4. Kol tarafından 4 ilmek eksilttim. Düz ilmeklerle yaka ilmeklerine kadar devam ediyorum. Yaka ilmeklerime geldim. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Şöyle bakın, 1-2 sefer eksilttim. 3. eksiltmeme kol tarafından çalıştım. Kol oyuntusunu. Örgümün arka tarafındayım. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım ve ters ilmeklerimle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Kol tarafında bir seferden eksilttim. Daha eksiltmiyorum. Direkt gidiyorum. Eksiltme yok. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeklerle yaka ilmeklerine kadar devam edelim. Yaka ilmeklerine geldim. Şöyle bakalım. Sevgili hanımlar, kol tarafından 4 ilmek birden eksilttim, artık düz gideceğim. Yakadan ön sırada örüp geliyorum, arkada bir ilmek eksiltiyorum. Bu şekilde devam edelim. 13 ilmek kalana kadar şişimizde. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 13 ilmek kalana kadar. 13 ilmek kaldığında tekrar beraber örelim. 13 ilmek kalana kadar yakadan ilmek eksilttim. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Kol tarafından düz gittim. Artık ilmek eksiltmiyorum yakadan. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle örüyorum. Bu 13 ilmeğimi, omuzdaki ilmekler bu, biliyorsunuz. Sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de ters ilmeklerle örüyorum. Bakın, artık eksiltme işlemimiz yok. Bu şekilde ne kadar devam ediyoruz? Kol oyuntusundan itibaren, hemen buradan itibaren, şöyle bakın, buradan itibaren 14 santim olana kadar yaka tarafından eksiltme yapmadan örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olarak örüp geliyorum. Evet, bir miktar ördüm geldim. Bakın, hiç eksiltme işlemi yapmadan 13 ilmeğimi şöyle omuz ilmeklerinden 14 santim olmuştur inşallah. Bakayım. 14 santim arkadaşlar. Buradan bakın. Kol oyuntusundan sonra 14 santim. İlmeklerimizi kapatalım. Bildiğimiz klasik ilmek kapama tekniğiyle 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek alıyorum. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek. Ve bu şekilde ilmeklerimizi kapatıyoruz, omuz ilmeklerini. İlmeklerimi kapattım. Sabitledim. Biraz şöyle ip mesafesi bırakarak kestim. Omuzu dikerken bu ip bana gerek olacak. Hemen şöyle bakalım. Bakın, bir yakayı bu şekilde çalıştık.
İkinci yakayı çalışacağız şimdi arkadaşlar. İkinci yakayı çalışmaya başlayalım. Şimdi diğer yakayı da aynı şekilde çalışıyorum. Örgünün ön yüzündeyim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Eksilttim. Bir ilmek daha aldım. Ve şu ipimi bir sabitledim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar düz ilmeklerle devam edeyim. Daha sonra örgünün arka yüzünden de ters ilmeklerle örüp geleyim. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm geldim. Ön yüzündeyim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Ve düz ilmeklerle devam ediyorum. Hani daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Daha videonun başındayız arkadaşlar. Elbisemiz biraz detaylı. Bu yakayı nasıl çalıştıysak bu yakayı da aynı şekilde çalışacağız. 15 santim olduktan sonra 4 ilmek eksilteceğim kol tarafından. Daha sonra 13 ilmek kalana kadar yaka tarafından eksiltiyorum. 4 ilmekten sonra düz gidiyoruz. Daha sonra kol kesiminden sonra yine 14 santim örüp yakayı bitiriyorum. Ve sonra elbisenin alt etek bölümüne geçiyoruz. Burası beden bölümü. Etek bölümünden beraber ilmekleri alalım. Elbisemizin yakayı bitirdik. V yaka çalışıyoruz. İkinci yakayı da bitirdim. Geldim. Şöyle döndürüyorum. İlmek takacağım arkadaşlar. Şimdi buradan alt etek bölümünü çalışacağız. İlk ilmeğimi tığ ile alıyorum. 62 ilmek vardı biliyorsunuz burada. 62 ilmek alacağım. Şöyle ilk ilmeğimi aldım, bir sabitledim. Şu şekilde. Sonra yandaki ilmekten bir ilmek alıyorum. İpimi şöyle alıyorum ucu. Bir yandaki ilmekten bir ilmek. Şişime takıyorum. İlk ilmekleri tığ ile alıyorum ki kolay olsun diye. Bu iki ucu bir sabitleyeyim. İpim çıkmasın. Şöyle arkadaşlar bakın, her ilmekten bir ilmek. Hiç ilmek atlamıyorum. Bakın, bir yandaki ilmekten bir ilmek aldım. Bir yandaki ilmekten bir ilmek. Bir yandaki ilmekten bir ilmek. Bakın bu şekilde her ilmekten bir ilmek alarak ...62 ilmeğimi tamam ediyorum sıra sonuna kadar. Şiş ile almakta zorlanırsanız tamamen tığ ile alabilirsiniz. Şöyle tekrar bakın, şöyle tığ ile aldım, şişime geçirdim. Her ikisini de anlatmaya çalışıyorum. Tığ ile aldım, ilmeği şişime geçirdim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar alıp geliyorum. 62 ilmeğimi aldım, sıra sonuna geldim. İlmeklerimi örgümün ön yüzünden aldım. Bakın, düzgün olsun diye. Ve örgümün arka tarafını döndürüyorum.
Örgümün arka tarafından bir sıra tamamen ters ilmeklerle devam ediyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpim önde. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örgümün arka tarafında sıramı tamam edip geliyorum. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. Bu sıra elbisemizin etek bölümünde model çalışmasını koyacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters. Baştaki ilmeğimle beraber 3 ilmek. Burası ara model. Sıra başında ve sıra sonunda ara modellerimiz yarım olarak olacak arkadaşlar. Daha sonra 2 ilmek düz. Bir doladım. Ana model. Bu çalıştığımız model. Ajurlu olan ana model. Bir ilmek düz. Bir doladım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. 2 ilmek düz. Sonra 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. 2 ilmek düz. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. Bir ilmek düz. Tekrar 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. Ters olan ilmeklerim ara model, düz ve ajur olan çalıştığım ilmeklerim ana model. Bakın 1 2 ana model oldu. 3. ana modeldeyiz şimdi. 2 ilmek düz, bir doladım. 1 ilmek düz, bir doladım. 2 ilmek düz. 5 ilmek ters. 3 ana model çalıştım ve dördüncüdeyim. 1 2 3 4 5. 2 ilmek düz, bir doladım. 1 ilmek düz, bir doladım. 2 ilmek düz. Ve 5 ilmek ters. Bakın 2 4 5. 2 ilmek düz, bir doladım. 1 ilmek düz, bir doladım. 2 ilmek düz. 5 ilmek ters. 2 ilmek düz, bir doladım. 1 ilmek düz, bir doladım. 2 ilmek düz. Kenarda 4 ilmeğim kaldı. Her iki kenarında eşit sayıda olması için bir ilmek burada eksiltiyorum. Bundan bir sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. 1 2 3. 62 ilmek değil de 61 ilmek çıkarsak da olurmuş. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kaç tane ana model çalıştım? Hani örgümün arka yüzüne dönmeden hemen onu belirteyim. 1 2 3 4 5 6. 6 ana model çalıştık ve örgümün arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz. Örgümün ön yüzünde ters olan ilmeğim düz. Örgümün ön yüzünde düz olan ilmeğim örgümün arka yüzünde ters, bakın. 5 ilmek ters ilmeğim vardı. Birer ilmek de ajur ilmeği ekledim. 7 oldu. 5 ilmek düz örgünün arka yüzünden. Bakın 1 2 ajur ilmeğim 3 4 ajur ilmeğim 5 ve diğer 2 ilmeğim 6 7 ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden. Ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 2 ilmek ters. Baştaki ilmeğimle beraber 3 ilmek. Düz ilmeklerim artıyor. Burada bakın. 1 2 3 ilmek düz. Bir doladım. 1 ilmek düz. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir ajur çalıştım, ikinci ajurdayım. 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. 1 2
3 ilmek düz, bir doladım, 1 ilmek düz, bir doladım, 1 2 3 ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum arkadaşlar. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden model çalışmamı yaptım. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. Düz ilmeklerim bakın. 1 2 3 4 ilmek düz. Ajurda düz ilmeklerim arttı ya. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. 1 2 3 4 ilmek düz ve 5 ilmek ters. 5 ilmek ters ilmeğimden sonra 1 2 3 4 ilmek düz. Bir doladım. Bir ilmek düz. Evet, burada artırmayı unutmuşum. Şu şekilde hemen telafi ettim. Bakın artırdım. Şimdi bir doladım ve 4 ilmek düz. Sıra sonuna kadar model çalışmamı yapıyorum arkadaşlar. Örgümün ön yüzünde, sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden modeli çalıştım elbisemde. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm geldim. 3 ajur çalıştım. Bu şekilde 6 ajur çalışıp geleyim. 6 ajur çalıştım geldim. Model kısmında bakın. 1 2 3 4 5 ve 6. Örgümün ön yüzündeyim. Artık ajur çalışmamız yok. Şöyle bir bakalım. Elbisemizin etek bölümünde model kendini belli etti iyice. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeklerimizi bir sayalım bakın. 1 2 3 4 5 6 7. Artık ajur çalışmıyorum. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmek düz. 5 ilmeğimiz vardı. 17 ilmeğe çıktı. 6 ajur çalıştım. Şu ortadaki sabit bir ilmeğin her iki tarafından gördüğünüz gibi. Sonra 6 ilmek ters, 17 ilmek düz. Bu şekilde gidiyorum bakın. Şöyle bakalım bir. Örgünün ön yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Düz ilmeği düz, ters ilmeği ters. Arka yüzünden de keza yine düz ilmeği düz, ters ilmeği ters örüyorum. Benim için yeterli bir ölçüye gelene kadar bu yaprakları örüp geliyorum biraz. Daha sonra bu yapraklarda yeterli bir ölçüden sonra yine ajur çalışması yapacağız arkadaşlar. Elbisemin etek kısmında yaprak çalışmamı yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. Dedim ya, benim için yeterli bir ölçüye gelene kadar öreyim diye. Dilerseniz şöyle mezroyla da bir ölçelim. İlmek aldığım noktadan şişimdeki ilmeklere kadar bakın 15 santim. Bu da benim için yeterli. Örgümün ön yüzündeyim. Yaprakta yine ajur çalışacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz. Burada 17 ilmeğimiz vardı ya yaprakta arkadaşlar. Sonra şu 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz, bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bununla beraber sayıyorum. Bu 1 2 3 4 5 6 7. Sonra 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. Ara modelimiz biliyorsunuz 5 ilmek ters.
6 ilmek düz örüyorum. İkinci yaprağa geçtim. 1 2 3 4 5 6 2 ilmeğin yönünü değişiyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım, bir doladım, bir ilmek düz, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bununla beraber sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Bakın şöyle dikkatli bakarsak yaprakta ajur çalışmasını yapıyoruz. Şuradaki bir ilmeğimiz, bakın baştaki çalıştığımız şu bir ilmek var ya, bunu ortalarsak yine aynı bu bir ilmekten çalışıyoruz. Sıra sonuna kadar ara modellerim ters, ana modellerimde ajur çalışıyorum düz olarak. Sonra örgünün arka yüzünü döndürüyorum. Arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters, ajur ilmeklerimi de ters örüyorum. Örgümün ön yüzünden model çalışmamı yaptım. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 2 ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeklerimi sayıyorum. 1 2 3 4 5. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bununla beraber 6 düz ilmek ördüm. Oldu. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu 1 2 3 4 5 6 ve 5 ilmek ters. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Hemen bir yaprak daha çalışalım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Oldu 6. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz. Bu 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. Sıra başından sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda da 3 ilmek ters ilmeğimiz var biliyorsunuz. Daha sonra örgünün arka yüzünü döndürelim. Örgünün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Örgümün arka tarafından ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim ve ön yüzündeyim. Bakın 2 ajur çalıştım. 3. ajuru çalışacağım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Baştaki ilmeğimle 3. Düz ilmeğimi sayıyorum. 1 2 3 4 ilmek. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 5 düz ilmek elde ettim. Bir doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bununla beraber 1 2 3 4 5 ilmek düz ilmeğimi ördüm ve 5 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Yaprakta ajurumuzu çalışıyoruz. Sıra sonunda da 3 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. Sonra örgünün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. 3 ajur tamamladım. 4. ajuru çalışacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 3 ilmek ters ilmeğimi ördüm. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştim. İçerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. İpim bitti. Burada ipimi bağladım arkadaşlar. Ve bununla beraber 1 2 3 4 ilmek düz ve 5 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. İşlem tekrarı, farklı bir şey yok. Daha sonra örgünün arka yüzünden
ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden model çalışmamı yaptım. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm geldim ve şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Baştaki ilmeğimle beraber 3 ilmek. Düz ilmeklerimi sayıyorum. 1, 2. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. 3 düz ilmek elde ettim. 1 doladım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bakın burayı biraz daha yavaş anlatacağım. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bakın bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 3 ilmek düz. Ortadaki ilmeği takip edelim. Bir doladım. Bir düz ilmek ördüm. Doladığım ilmeğim artırdığım ilmeğim. Eksilttim artırdım. Bir ilmek düz ördüm. İpimin katını aldım. Düzelteyim. Bir doladım artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bu 1, 2, 3. 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bu 1, 2, 3. 3 düz ilmeğimi ördüm. Bir model daha çalışalım burada. Ve 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 ilmek düz ilmeğimi ördüm. İkinci modele geçtim. İlmeklerin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Burada 3 düz ilmek elde ettim. Bir doladım artırdım. 1, 2 ilmek düz. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. 3 düz ilmek elde ettim. Bir doladım. 1 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bu 1, 2, 3. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek. Bununla beraber 3 ilmeği tamamladım. Düz ilmeğimi şöyle bakalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde geliyorum. Sıra sonunda 3 ters ilmeğimi de örüyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünden her zamanki olduğu gibi elbisemizde ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün arka tarafından ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm geldim. 1, 2, 3, 4, 5 ajur tamamlandı. Burada 6. ajur, ilk ajurda, ikinci ajurda ikinci ajur çalışacağım. Böyle V şeklinde ajurlar çalışıyoruz burada. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 3 ilmek ters ilmeğim baştaki ilmeğimle beraber. Bakın bir ilmek düz ördüm. Sonra 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Burada 2 düz ilmek elde ettim. Bir doladım artırdım. 1, 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 3 düz ilmek elde ettim. Bakın 1, 2, 3. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Doladığım ilmekler dediğim gibi artırdığım ilmeklerim. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek. Bununla beraber 1, 2, 3. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz aldım ve bir ilmek daha düz ördüm. 5 ilmek ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. İşlem tekrarı, farklı anlatabileceğim bir şey yok. Daha sonra örgünün arka tarafından ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden model çalışmasını yaptım. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm geldim. Bir model daha örgümün ön yüzünden beraber çalışalım. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 3 ilmek ters ilmek. Buradaki ajur çalışmamız bitti. İkinci ajur çalışmasını devam ettiriyoruz. İlmekleri sayıyorum. Düz ilmeğimi 1, 2, 3, 4.
Bakın 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğin içerisinden ilmek yönünü değiştirdim. Bir düz ilmek aldım. Bir doladım, artırdım. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm düz. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bu 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm ve tekrar 5 ilmek ters ördüm. Şöyle tarif edeyim arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. İlk ajur modelinde bakın, ilk V'de çalıştığımız gibi burada 2 ilmek kalana kadar ajur çalışıyoruz. 6 ajura tamamlıyoruz. Bakın bu 3. ajurumuz. 6 ajura tamamlayıp geliyorum. İkinci V'de de 6 ajur çalıştım. Şöyle bakın, 2 4 6. Daha sonra örgünün ön ve arka yüzünden ilmekleri gördüğümüz şekilde tersi ters, düz düz örerek bir miktar daha öreceğim arkadaşlar. Benim için yeterli bir ölçüye gelene kadar. Burada yine 17 ilmeğimi düz örüyorum. Artık ajur çalışmamız yok. Ve ters ilmeğimi de ters örüyorum. Biraz önce de ifade ettiğim gibi düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters, örgünün ön yüzünden, yine arka yüzünden de düz ve ters ilmekler örerek bir miktar daha örüyorum. Benim için yine yeterli bir ölçüye gelene kadar örüyorum. Daha sonra elbisemin son etek kısmında tekrar bir fırfır çalışması yapacağım. Yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. Bu benim için yeterli. Dilerseniz şöyle bir de ölçelim arkadaşlar. Şöyle dikkat edelim, bakın, ve ajurdan sonra ölçüyorum. Şöyle bakalım kaç santim? 5 santim. Şöyle de bir ölçelim. Buradan da hemen ölçümüzü alalım. Şişteki ilmekten ilmek aldığım noktaya kadar 26 santim. Ve örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünden haroşa çalışacağım şimdi. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber burada zaten 3 ters ilmeğim var. Bu yaprağı da ters olarak öreceğim. Ana modeli, ara modeli de ters olarak örerek örgümün ön yüzünden bir sıra haroşa oluşturacağım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ters ilmeklerle bir sıra haroşa oluşturup geliyorum. Örgümün ön yüzünden bir sıra haroşa oluşturdum sıra sonuna kadar ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeği örmeden aldım, ipimi öne aldım. Örgümün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örerek haroşa oluşturacağım. Şöyle bir bakalım, bakın arkadaşlar. Örgünün arka yüzünden örünce haroşamız daha net belli oldu. Bu şekilde örgümün ön yüzünden 2 sıra haroşa oluşturup geliyorum. Örgümün ön yüzünden 2 diş haroşamı oluşturdum, geldim. Bakın bu şekilde 2 sıra. Arka yüzünden de haroşa çalıştım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters. Baştaki ilmeğimle beraber 3. Bakın buradaki ters ilmeğimin devamı. Burada etek ucu fırfırını çalışacağız elbisemizin.
3 ters ilmeğimden sonra bir doladım. Bakın artırdım. 1 ilmek düz. İpimi ön aldım. 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. Bakın artırdım. Doladığım ilmeğim artırdığım ilmeğim. 1 ilmek düz. Tekrar 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ters ilmeğimden sonra bir doluyorum. 1 ilmek düz. 1 ilmek düz ilmeğimden sonra 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 1 ilmek düz. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın sıra başında 3 ters ilmeğimi ördüm. Bir doladım, artırdım, bir düz. 5 ters ilmek, bir artırdım, bir düz ilmek, 5 ters ilmek, bir artırdım, bir düz ilmek, 5 ters ilmek, bir artırdım, bir düz ilmek. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda yine 3 ters ilmeğimi örüyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın 5 ters ilmeğimi ördüm. Bir düz ilmeğimden sonra bir doladım. Bir ilmek düz ve sıra sonunda 3 ters ilmeğimi ördüm. İlmeklerim tam dengeli geldi arkadaşlar. Örgümün arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 3 ilmek düz, bakın. Bu 1, 2, 3. Daha sonra 2 ilmek ters. Örgünün ön yüzünde bir düz ilmeğim, bir de ajur vardı ya. O düz ilmeğim ters, ajur ilmeğim ters. Sonra 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra 2 ilmek ters. 5 ilmek düz. 2 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 2 ilmek ters. Baştaki ilmeğimle 3 ilmek. Bir doladım, artırdım. Bakın ajur ilmeğim ve yanındaki düz ilmeğim. 1, 2. Artık düz ilmeklerim artıyor. İpimi ön aldım. 5 ilmek ters. Bir doladım, artırdım. 2 ilmek düz ve 5 ilmek ters. Bir doladım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim, 2 ilmek düz, 5 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Bakın 2 ajur çalıştım. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 3 tane ters ilmeğim. Bir doladım. 1, 2, 3 düz ilmeğim. Bakın düz ilmeklerim artıyor. İpimi ön aldım. 5 ters ilmek. Bir doladım, artırdım. 3 düz ilmek. Daha sonra 5 ters ilmek. Örgünün ön yüzünden artırarak çalışıyoruz. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde 5 ajur çalışıp geliyorum. 5 ajur çalıştım, geldim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimizi kapatıyoruz. İlmeklerimizi yönüne göre kapatıyoruz. Şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Bu ilmeğimi diğer şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Bakın düz ilmeklere geldim. İlmeğimi diğer şişime taktım. İpim arkada. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek. Düz ilmeklerimi düz olarak kapatıyorum. Ters ilmeklerimi ters olarak. Bakın düz ilmeklerimi kapattım. Şimdi ters ilmeklerimde. İpimi öne aldım. Ters ilmeklerimi ters kapatıyorum.
Ve düz ilmeklerim düz. Bu şekilde ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Düzü düz olarak, tersi ters olarak. İlmeklerimi kapattım. Geldim. Biraz ip mesafesi bırakarak da kestim ipimi. Dikerken tekrar ip takmak istemiyorum elbisemin yanlarından. Elbisemin arka kısmını kamera dışında örüp geleceğim arkadaşlar. Yine beden kısmında 62 ilmek alıyorum. Nereye kadar örüyorum? Örgünün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters şeklinde kol oyuntusuna kadar 15 santim örüyorum. Sonra kol oyuntusundan sonra arkadaşlar 14 santim öreceğim arka düz. Arkada yaka oyuntusu falan yok. Bitirip etek çalışmasına geçiyoruz. Etek çalışmasında ne yapıyoruz? İlmeklerimi alıyorum. Tıpkı bu elbisenin ön yakadaki gibi yaprak çalışmalarını yapıyoruz. Ajur veya ajur ve etek ucu fırfırı, buradaki haroşaları çalışıp geliyorum. Daha sonra şöyle kolda ve yakada fırfır çalışmasını beraber yapalım. Elbisemin arka tarafını ördüm, geldim. Ön tarafıyla aynı çalıştık arkadaşlar. Şöyle anlatayım. ...62 ilmek aldım. 15 santime kadar ördüm. Örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters. Daha sonra kol oyuntusunu çalıştım. Öndeki çalıştığım gibi kol oyuntusu. Ve düz bir şekilde ördüm. 14 santimde kol oyuntusundan sonra ördüm. Ve düz bir şekilde ilmeklerimi kapattım. Burası da elbisemin hani ön tarafı. Ben şimdi omuzları dikeyim. Bir omuzu sizinle beraber dikerim. İkinci omuzu video dışında dikerim arkadaşlar. İğnemi ipimi taktım. Bakın elbisemin arka tarafının ön yüzü bana bakıyor. Ön tarafının da bu arka yüzü bana bakıyor. Şöyle ayarlıyorum. 13 ilmek. Buradan da sayıyorum 13 ilmeğimi. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmek. Bakın burası. Şöyle alayım ben elimin yönüne göre. Şimdi 13 ilmeğimi burada işaretledim. Hemen burası şöyle bakıyorum. Buradan alıyorum. İlmeklerimi karşılıklı şekilde alarak dikiyorum. Yani ilmek kaydırma yapmıyorum. Burayı şöyle bir sefer daha sabitleyeyim. Bakın tek katından alttaki katlardan karşılıklı bir şekilde dikiyorum. Siz de nasıl alışıksanız o şekilde dikişi yapabilirsiniz arkadaşlar.
Bakın ilmekleri saydığım için tam denk geldi. Ve son ilmeğimi de aldım. Bir sefer daha şöyle sabitliyorum. Şu şekilde. İpimi kesiyorum. Ben ikinci omuzu da dikiyorum. Etek kısımlarımı da etekten başlıyorum dikmeye. Şöyle bedenin şu yarıya kadar geliyorum. Burayı boş bırakıyorum. Kol fırfırını yaptıktan sonra dikeceğim. Her iki tarafı da dikip diğer omuzu da dikip geliyorum. Elbisemin dikişlerini diktim. Kenar dikişlerini şöyle bakın arkadaşlar. Kol altına kadar tamamen dikmedim. Burada kol fırfırını kolay çalışmak için. Diğer tarafta kol fırfırını kamera dışında çalıştım. Şöyle toplamda 70 ilmek aldım kolda. 4 ajur çalıştım fırfırda. 35 ilmek kol altından aldım omuza kadar. 35 ilmek de omuzdan diğer şu kol altına kadar. Toplamda 70 ilmek. Sizinle beraber ikinci kolu çalışalım. Şöyle örgümün ön yüzünden ilmek alıyorum. İlk ilmeğimi tığ ile alacağım. Bakın şurada bir ilmeğimi sabitledim, aldım. Tekrar bir sabitledim. Bu bir. Şişime taktım. Sonra 2 3 4 5 6 şu şekilde bakın omuza kadar 35 ilmek. Onu nasıl tamamlıyoruz? 6 bakın şimdi şu bir ilmekten 2 ilmek çıkaracağım. Bakın bir tek katından 7, bir de 2 katından 8, 9, 10. Bakın 2 ilmek aldım. Tekrar bir tek kattan 11, bir de 2 kattan 12, 13, 14, 15, 16. Ara ara bir ilmekten 2 ilmek alarak omuza kadar 35 ilmeğe tamamlayalım. Daha sonra omuzdan elbisenin şu ön yakanın bitimine kadar da kol altına kadar tekrar 35 ilmek, toplamda 70 ilmek alıp geliyorum. İlmeklerimi aldım. Bakın omuzda şöyle 35 ilmek kol altından omuza kadar burada ayraçla işaretledim. İlmek saymam kolay olsun diye 35 ilmek de omuzdan direkt diğer kol altına kadar aldım. Ve örgümün arka yüzündeyim. Bakın dediğim gibi kol altına kadar dikmedim. Dikseydim örerken zorlanacaktım. Misinalı şişiniz yoksa kol altına kadar dikmezseniz normal şişle de böyle örebilirsiniz. İlk ilmeğimi ilk olduğu için ördüm. Örgünün arka tarafından bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Örgümün arka tarafından ters ilmeklerle ördüm geldim.
Ve örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünde bu koldaki fırfır çalışmasını yapacağım. 4 ajurla kolda çalıştım. Etek ucunda da 5 ajurla çalışmıştım biliyorsunuz. Kola 4 ajurun yeterli olacağını düşündüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 3 ilmek ters bakın. 1, 2, 3. Sonra bir doladım. 1 ilmek düz. İpimi öne aldım. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. Bir doladım. 1 ilmek düz. Sıra başında 3 ilmek ters yaptım. Daha sonra sıra ortalarında 4 ilmek ters. Etek ucunda ne yapmıştık? Etek ucundaki şu aradaki ilmeklerim, ters ilmeklerim 5 ilmekti. İpimi öne aldım. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ters ilmeğimden sonra bir doladım. 1 ilmek düz. Daha sonra 4 ilmek ters. Sonra bir doladım. 1 ilmek düz. 4 ilmek ters. Bir doladım. Doladığım ilmeklerim artırdığım ilmeğim. 1 ilmek düz. 4 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda tekrar 3 ilmek ters, 1 ilmek düzle sıramızı bitirelim. Sıra sonuna geldim. Bir doladım, 1 ilmek düz. Burada 4 ilmek ters oluyor. Şöyle 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek alayım. İlmeğimiz dengelensin. 3 ilmek ters olsun. Sıra sonunda da. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum elbisemin. Şöyle düzgün örebilmem için yönünü düzeltiyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz. Örgünün ön yüzünden ters olan ilmeğim arka yüzünden düz. Etek ucunda fırfırı nasıl çalıştıysak burada da aynı şekilde çalışıyoruz. 1, 2 ilmek düz, 1 ilmek daha çalıştım. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters ajur ilmeğimle beraber. Daha sonra bakın 4 ilmek düz, 2 ilmek ters, 4 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters. Bir doladım, artırdım. 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. Bir doladım, artırdım. 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. Fırfır çalışmasında etekten aşinayız arkadaşlar. Nasıl çalışacağımıza. Bunun için daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Videomuz çok fazla uzuyor. Çünkü elbiseyi tek videoda anlatacağım. 4 ajur çalışıp geleyim. Daha sonra ilmekleri beraber kapatırız. 4 ajur çalıştım. Geldim kol fırfırında. İlmekleri gördüğüm şekilde ters ilmeği ters, düz ilmeği düz olarak kapatacağım. Şöyle ipimi öne alıyorum. Bakın ters ilmeklerimi ters. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak bakın düz ilmeğime geldim. Düz ilmeklerimi de düz kapatıyorum. Hep aynı yönde kapatırsak fırfırın özelliği
pek belli olmaz ama ilmekleri olduğu yönde kapatırsak daha hoş durur fırfırlar. Ters ilmeği ters, düz ilmeği düz kapatarak etekteki gibi ilmeklerimi kapatayım. Şu kolun kalan yarım yerinde dikip geleyim. Evet, kol ilmeklerimi kapattım. Tabii ki burayı da kol altına kadar dikmemiştim. Bu dikişi de tamamladım. Yakada biye çalışacağız arkadaşlar. Yaka biyesinden sonra da fırfır çalışacağım. Biye çalışmam için şöyle bir çift çorap şişine ihtiyacım var. İki ucu da düz. Hani gagasız olan çorap şişine ihtiyacım var. Şöyle bakın 3 ilmek atıyorum ben şişime. Şöyle bakın. 1 2 3 3 ilmeği attım. Bakın şişimi şöyle aldım. İlmeği geçirdim. Buradaki ilk ilmekten bir ilmek aldım. Sonra ikinci ilmekten bir ilmek düz alıyorum. Ve üçüncü ilmekten bir ilmek. Şişimi tekrar şöyle bakın. Kaydırıyorum. Şu şekilde. Hep arkada ip örgünün ön yüzünden örüyorum. Düz ilmeklerle. Tekrar şişimi şöyle bakın ilmekten kaydırıyorum. Hani ilmeğin arka ön örmüyorum. Hep ön yüzden düz ilmeklerle kordon çalışmamıza devam ediyoruz. Burada hem kordon öreceğiz hem de yakada biye. Tekrar bakın şişimi kaydırdım. Yavaş anlatmaya çalışıyorum. Baştaki ilmeğimden bir ilmek, daha sonra iki ilmeğimi ördüm. İpimin katını aldım. Hemen düzelteyim. Şişimi bakın tekrar böyle arkaya kaydırdım. Hep ilk ilmeğimi örüyorum. Normalde örgüde ilk ilmeği örmeyiz ama bu kordonda örüyoruz. 3 ilmekten kordonumuz zaten arkadaşlar bakın. Yine şişimi kaydırdım. Şimdi kordonda bu kadar anlatım yeterli zannedersem. Kordonu benim için yeterli bir ölçüye gelene kadar böyle örüp geleyim. 25 santim ya da 30 santim örüp geliyorum kordonu. Bakın kordonu ördüm. Şöyle bir ölçeyim kaç santim olmuş. Dedim ya 25 ya da 30 santim benim için yeterli. 30 santim. Tam 30 santim olmuş. Yeterli arkadaşlar. Bakın şimdi şişimi böyle kaydırıyorum. Elbisemin yakasından biye çalışacağız. Tam şu V yakadan ortadan bakın şöyle ilmeğimi aldım. Bakın böyle ve şişimi kaydırdım yine.
3 ilmeğimi ördüm. Pardon, 2 ilmeğimi ördüm. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimi, bakın bu ilmeğim yakadan taktım. İkisini bir ördüm. Bu şişimi bıraktım. Şimdi buradan ilmeğimi aldım, bakın. Şöyle yakadan ilmeğimi aldım. Şişimi kaydırdım ve diğer şişimi aldım. Şöyle bir, iki ilmeğimi ördüm düz. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimi, ikisinin içerisinden bir ilmek aldım. Ve sonra bakın bir ilmeğimi taktım. Şöyle diğer şişimi aldım. Bir, iki ilmek düz ördüm. Üçüncü ve dördüncü ilmeğim yakadan aldığım ilmeğim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Buradan yine şöyle bir ilmek aldım. Şişimi kaydırdım. İlk ilmeğimi ördüm. Bakın bu bir. İkinci ilmeğimi de ördüm düz olarak. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar bir ilmek taktım yakadan. Şişimi kaydırdım. Bir, iki ilmek ördüm düz. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimin içerisinde bir ilmek aldım. Şişimi sonra buradan, pardon, şişimi kaydırmadan orada bir hata yaptım. Hani telaffuz hatası. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şişimi kaydırdım. Birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi, 3 ve 4. ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Şöyle şuradaki ilmeğimi almakta zorlandım. Evet. Buradan bir ilmek aldım. Şişimi kaydırdım. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ve dördüncü ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu kadar anlatım yeterli zannedersem. Bakın arkadaşlar. Yakada biye çalışması bu şekilde. Hemen şuradan yine bir ilmeğimi taktım. Bu şekilde nereye kadar? Bu yakaya kadar gelelim ve sonra arka yakadan, arka bu omuzdan ve tekrar nereye geliyoruz? R yakaya. Ama ben ne yapıyorum? Şu omuza kadar geliyorum. Buradaki ilmek birleştirmesinde yine beraber çalışalım. Omuza kadar geldim. Bakın yakadan biye çalışmamı. Ve şuradan bir ilmek alıyorum. Tam diktiğim yerden omuzu şöyle bakın. Şişimi kaydırdım. Birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ördüm. 3 ve 4. ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar bir ilmek taktım yakadan. Birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ördüm. 3 ve 4. ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım.
Şöyle biyenin duruşuna bir bakalım. Bakın şu taraf biye çalışmadığım taraf. Bakın bu tarafta biye çalıştığım taraf, yakada nasıl bir düzgünlük elde ettik. Arkadan tekrar dolanıyorum, geliyorum. V yakanın başlangıç noktasına kadar bilyemizi çalışıp geliyorum. Sonra tekrar 30 santim örüp bitiriyorum. Daha sonrası yaka fırfırının bir tarafını video dışında çalışıyorum. Bir tarafını da sizinle beraber çalışıyorum. Biye ve kordon çalışmamı bitirdim, geldim. Bir yakayı video dışında çalıştım. İkinci yakayı sizinle beraber çalışacağım. Bunun için şöyle elbisemi döndürüyorum. İpimi alıyorum. İlk ilmeğimi tığ ile alacağım. Şöyle. Nereden alıyorum? Hemen bakıyorum. Alacağım ilmeklerin çalışmasına. Evet, biye ilmeğinden alıyorum. Şöyle bak. Şu şekilde. Bir ilmek böyle tığ ile aldım ve sabitledim o ilmeğimi. Bu ucu şöyle tığı arkadan alıyorum. Şu şekilde. Arkaya alıyorum. Daha sonra bunun temiz işini yaparım. Bakın böyle bir ilmek aldım. Dilerseniz tığ ile alırsınız. Dilerseniz şiş ile. Hemen şöyle akabinde kenarındaki dibindeki ilmekten bir ilmek aldım. 2. Hemen yanındaki yine bir ilmek aldım. 3. Tığımı koyuyorum. Şişime ilmeklerimi takıyorum. Dilerseniz siz tığ ile ilmek alıp şişe takabilirsiniz. Bakın 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arada da şöyle çift ilmek alıyorum. 10. Bu şekilde ilmeklerimizi alalım. Nereye kadar? Omza kadar. Omza kadar 47 ilmek. 47 ilmeğimi alıp geliyorum. Yakadan başladım. Omza kadar 47 ilmeğimi aldım. Tabi ara ara bir ilmekten 2 ilmek alarak. Şimdi burası örgümün ön yüzü ama fırfırın arka yüzü olacak. Bakın tıpkı bu şekilde. Burası da ön yüz. Ön yüzünden hemen fırfır çalışmamıza başlıyoruz. İlk ilmek olduğu için ilk sıranın ilk ilmeğini ördüm. Sonra ipimi öne aldım. 2 ilmek ters. Kolda ne yapmıştık? Kolda 3 ilmek tersle başlamıştık. Yakada 2 ilmek tersle başlıyoruz. Bir doladım. 1 ilmek düz. Sonra ipimi aldım. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. Bir doladım, artırdım. 1 ilmek düz. İpimi öne aldım. 4 ilmek ters. 1 ilmek düzden sonra 1, 2, 3, 4. Bir doladım, artırdım. 1 ilmek düz ve 4 ilmek ters. 2, 3, 4. Bir doladım, artırdım. Doladığım ilmek, artırdığım ilmek, 1 ilmek düz ördüm.
Daha sonra 4 ilmek ters. 1 2 3 4. Bir doladım, artırdım, bir ilmek düz ördüm, 4 ilmek ters. Bir doladım, bir ilmek düz ördüm, sonra 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4. Bir doladım, bir ilmek düz ve 4 ilmek ters. Bir doladım, bir ilmek düz, 4 ilmek ters. Bir doladım, bir ilmek düz, sıra başında 2 ilmek ters, bir ilmek düz, pardon, 2 ilmek tersle başlamıştık. Bakın sıra sonunda da 2 ilmek ters ve son ilmeğim düz. Bir sırayı burada sıra başında sıra sonuna kadar beraber ördük. Ve örgümün arka yüzü, bakın elbise olarak ön yüzü ama fırfırda arka yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi sıkılaştırıyorum şöyle, kenar ilmeğim düzgün dursun diye. Kenarındaki ilmeği de biraz daha böyle sık örüyorum düz olarak. Arka yüzünden 2 ilmek ters, sonra 4 ilmek düz. Tıpkı koldaki gibi arkadaşlar. 2 ilmek ters, 4 ilmek düz. Bu arada evim cadde üzeri. Araba sesi geliyor, çocuk sesi geliyor. İnşallah videoya yansımaz. 2 ilmek ters, 4 ilmek düz. 2 ilmek ters, 4 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu sırayı da beraber çalışalım. İki ters, 4 düz olarak en son 2 ters, 2 düz ve kenar ilmeğim ters. Şöyle döndürüyorum bakın örgümü. Burada farbanın ön yüzü. Bir ajur çalıştım, ikinci ajuru çalışıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ilmeğimi sıkılaştırdım, ipimi öne aldım, 2 ilmek ters. Bir doladım, bir ilmek düzdü. İlk sırada şimdi bir doluyorum, 2 ilmek düz. Ajur ilmeklerimiz çoğalıyor. Sonra 4 ilmek ters, bir doluyorum, artırıyorum, 2 ilmek düz. 4 ilmek ters, bir doladım, artırdım, 2 ilmek düz, 4 ilmek ters, bir doladım, artırdım, 2 ilmek düz ve 4 ilmek ters, bir doladım, artırdım, 2 ilmek düz, 4 ilmek ters, bir doladım, artırdım, 2 ilmek düz ve 4 ilmek ters, bir doladım, artırdım, 2 ilmek düz, 4 ilmek ters, bir doladım, artırdım, 2 ilmek düz, 4 ilmek ters, bir doladım, artırdım, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters ve son ilmeğim düz. Bu şekilde devam edelim. 4 ajur olana kadar 4 ajuru çalışıp geliyorum. Sonra ilmekleri yine beraber kapatalım. Bir farklılık yok arkadaşlar. Kolda nasıl çalıştıysak burada da aynı şekilde bakın. 1 2 3 4 ajur. 4 ajur çalıştım. Geldim bakın. 1 2 3 ve 4. İlmekleri yönüne göre kapatıyorum. Başta ilmeğimi aldım. Şöyle ipimi öne aldım. Şişime taktım tekrar. Burada ters ilmeklerim var. Ters ilmeklerle kapatıyorum.
Bir, iki ters ilmeğimle kapattım. Düz ilmeklerimi düz kapatıyorum. Bakın ipimi arkaya aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak düz ilmeklerimle kapattım. Şöyle. Sonra ipimi öne alıyorum. Ters ilmeğimle kapatıyorum. 4 ajur çalıştım, geldim. 1 2 3 4 ilmeklerimizi kapatıyoruz. İlmeğimi aldım, ipimi öne aldım. Burada 2 ilmek ters ilmeğim var. İlmekleri yönüne göre kapatıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Sonrası tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ters olarak. Bakın düz ilmeklere geldik. Düz ilmekleri de düz olarak kapatıyorum. Bildiğimiz klasik örgü kapatma tekniği. Tekrar ters ilmeğe geldim. Ters ilmeği ters olarak kapatıyorum. İlmeklerimi yönüne göre kapatıp geliyorum. İlmeklerimi kapattım, geldim. Şöyle bakın, yaka bu şekilde duruyor ya, bu fırfır. Ben bunun bu şekilde durmasını istemiyorum. Burada hemen şöyle buraya sabitledim. Bunu da şöyle sabitlemek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Ben zaten şu omza yakın bir yere siz dilerseniz öyle de bırakabilirsiniz. Ben öyle durmasını istemediğim için sabitledim. Tüm ayrıntıları da anlatmaya çalıştım. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi şu kordonun ucundaki ipler nasıl olacak? Onu da hemen şöyle iğnemi alıyorum. Bakın şöyle içine alıyorum örgümün, kordonumu. İpin katı açıldı, iğneden çıktı. Onu tekrar bir takayım. İğneme taktım. Şöyle aradan aldım. Pompon yaparsanız bunu zaten bu ucu pompona bağlıyorsunuz. Ben de bu şekilde kaybettim. Bakın arkadaşlar. Bu ipi de kesiyorum. Şöyle. Diğer tarafı da aynı şekilde ucu kaybedip geliyorum bunu da. Kordonumun birine şöyle boncuk taktım arkadaşlar. İkinci kordonu da takalım. Çok kolay takması. Şöyle kordonun ucuna bir düğüm atıyoruz. Boncuğumuzun sabit kalabilmesi için. Şöyle bakın.
Ve kordonumu da bağladım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de benimle beraber bu elbiseyi örersiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olduktan sonra da zil butonunu aktif hale getirirseniz kanalımdan gelen tüm bildirimlerden ilk sizler haberdar olursunuz arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda ve bir dahaki projelerimizde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Saygıyla kalın.